Yüz binlerce yıl önce, insanlık vahşi doğanın hüküm sürdüğü acımasız bir dünyada hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Keskin dişlerin, dev pençelerin ve amansız avcıların gölgesinde, cesaret ve zeka ile yazılan bir hayatta kalma hikayesi. Soğuk rüzgarların, yırtıcıların ve amansız doğa koşullarının arasında küçük bir kıvılcım. İşte bu olay, insanın kaderini değiştiren ilk adımdı. İnsanoğlunun en uzun yolculuğu burada başladı. Avcılığın, keşfin, sanatın ve nihayetinde uygarlığın doğuşunun temelleri burada atılacaktı. Bu yalnızca hayatta kalma mücadelesi değil, bilginin, zekanın ve zamanın bir evrimiydi. İnsanın doğayı fethetmeye başladığı uzun bir dönemdi. Yaklaşık 2,5 milyon yıl önce başlayan Taş Devri, insanoğlunun doğayla olan savaşında kazandığı ilk zaferlerin, ilk kayıpların ve en büyük buluşların çağını temsil eder. Bu çağın insanları, yalnızca hayatta kalmak için değil, aynı zamanda öğrenmek ve gelişmek için doğayla yüzleşti. Açlık, yırtıcı hayvanlar, acımasız hava koşulları. Ancak en büyük mücadele, insanın içindeki bilinmezlik korkusuydu. Taş Devri, insanların doğayla iç içe yaşadığı, avcı toplayıcı bir hayat sürdüğü zorlu bir dönemdi. Bu çağda vahşi doğa, yalnızca avlanma alanı değil, aynı zamanda birçok ölümcül tehlikeyle doluydu. O dönemde insanların karşılaştığı en tehlikeli hayvanlar, güçlü çene yapıları, keskin dişleri ve üstün avcılık yetenekleriyle korku salıyordu. Kılıç dişli kaplan, günümüz aslanlarından daha büyük ve daha güçlüydü. Uzun, kavisli köpek dişleri, avlarını hızla öldürmesini sağlıyordu. Kalın kas yapısı ve güçlü pençeleriyle tek bir darbede insanları ağır şekilde yaralayabiliyordu. Ormanlık ve açık arazilerde avlanan bu avcılar, zaman zaman insanlarla karşı karşıya gelerek büyük bir tehdit oluşturuyordu. Mağara ayıları, Taş Devri insanlarıyla sık sık mağaralar için mücadele etmek zorunda kalıyordu. Erkek bireyleri 1500 kiloya kadar çıkabiliyor ve dik durduklarında 3,5 metreye ulaşabiliyordu. Çoğunlukla otçul olsalar da, tehdit altında hissettiklerinde insanlara karşı son derece saldırganlaşabiliyorlar. Devasa bozkır kurtları, Taş Devri'nin en tehlikeli avcılarından biriydi. Günümüz kurtlarından daha büyük ve güçlü olan bu hayvanlar, sürü halinde avlanarak oldukça etkili bir avcı topluluğu oluşturuyordu. Aç kaldıklarında insan gruplarına saldırmaları sık rastlanan bir durumdu. Sırtlanlar, günümüz sırtlanlarına göre daha büyük ve daha güçlüydü. Güçlü çeneleriyle kemikleri bile kolayca kırabilen bu hayvanlar, leşle beslenmelerinin yanı sıra fırsatçı avcılar olarak biliniyordu. Genellikle insan avcı gruplarının avlarını çalmaya çalışır ve bazen savunmasız insanlara saldırırdı. Taş Devri'nde yalnızca kara hayvanları değil, büyük yırtıcı kuşlar da tehlike oluşturuyordu. Dev kartallar ve akbabalar, özellikle çocukları ve zayıf bireyleri hedef alabiliyordu. Keskin pençeleri ve güçlü gagalarıyla ani saldırılar düzenleyerek avlarını kaçırabiliyorlardı. Taş Devri insanları, doğada hayatta kalabilmek için insan içgüdüsü, grup halinde hareket etmeleri ve gelişmiş av aletleri sayesinde bu ölümcül yaratıklara karşı koymayı başardılar. Ancak doğanın en güçlü avcılarıyla aynı ortamda yaşamak, bu insanlar için sürekli bir hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyordu. Homo habilis, maharetli insan anlamına gelen bu tür, taşları bilinçli olarak şekillendiriyordu. Sivriltilmiş taşlarla avlanıyor, kendini koruyor ve yeni bir dünyanın kapılarını aralıyorlardı. Onlar için her keşif, onları bugünün insanına bir adım daha yaklaştırıyordu. Bu basit ama devrim niteliğindeki aletler, insanın beyninin büyümesine, zekasının keskinleşmesine yol açtı. İleri aşamalarda, taş aletler daha keskin hale getirildi, şekillendirildi ve farklı amaçlarla kullanıldı. Kemik kırmak için keskin taşlar, hatta ilk basit mızrak uçları. İnsan, kendi yaratıcılığını keşfetmeye başlamıştı. Sonraki büyük adım Homo erectus ile geldi. İlk insanların ateşi keşfettiği anı hayal etmek gerçekten büyüleyici. Muhtemelen yıldırım düşmesi,
volkanik patlamalar veya sürtünme sonucu oluşan ateşi gözlemlediler ve onu nasıl kontrol edeceklerini öğrendiler. İlk defa etlerini pişirdiklerinde ise hem daha lezzetli hem de daha kolay sindirilebilir olduğunu fark ettiler. Belki de başta korkarak yaklaştılar ama zamanla ateş, onları soğuktan koruyan, vahşi hayvanları uzak tutan ve yemeklerini daha sağlıklı hale getiren vazgeçilmez bir araç oldu. Bu sadece karanlığı aydınlatmak değil, insanları birbirine yaklaştırmak ve vahşi doğaya meydan okumak demekti. Ateş, insanlığın zihninde de bir ışık yaktı. Bilginin aktarılması, kabilelerin hikayeler anlatmasına, öğrenmesine ve paylaşmasına yön verdi. İşte burada, insan sadece hayatta kalmaya çalışan bir varlık olmaktan çıkıp, bir kültür inşa etmeye başladı. İnsan gelişimi hızlanırken, ateşin çevresinde toplanan kabileler sosyal bağlarını güçlendirdi. Artık yalnızca av peşinde koşan bireyler değil, bir arada yaşayan, birbirleriyle iletişim kuran ve ortak bir amaç için çalışan topluluklar vardı. Yaklaşık 200 bin yıl önce, Neandertallerin mızrak uçlarını saplarına sağlam bir şekilde bağlamak için doğal yapıştırıcılar geliştirdiği keşfedildi. Bunun için çam katranı veya ağaç reçinesi gibi maddeleri ısıtarak yapışkan hale getiriyorlardı. Bu yöntem, basit ama son derece etkiliydi ve gelişmiş düşünme yeteneklerine sahip olduklarını gösteriyordu. Bu keşif, insanların sadece taş aletler yapmadığını, aynı zamanda kimyasal süreçleri anlayarak malzemeleri birleştirme teknikleri geliştirdiğini kanıtlıyor. Yani, taş devri insanları modern mühendisliğin temel taşlarını oluşturmuşlardı. Yaklaşık 40 bin yıl önce, erken insanlar kemikten ve fil dişinden yapılmış flütler kullanıyordu. Almanya'daki Hohlfels mağarasında keşfedilen en eski müzik aleti, akbaba kemiğinden yapılmış 5 delikli bir flüttü. Müzik, büyük olasılıkla ritüellerde ve toplulukları bir araya getirmede kullanılıyordu. Yani, insanların birlikte şarkı söyleme ve enstrüman çalma geleneği taş devrine kadar uzanıyor. Yaklaşık 25 bin yıl önce, insanlar sadece soğuktan korunmak için değil, süslenmek ve statü göstermek için de kıyafet ve takılar kullanıyordu. Avrupa'daki bazı fosil buluntularında, kemik iğnelerle dikilmiş deri kıyafetler ve deniz kabuklarından, hayvan dişlerinden yapılmış kolyeler bulundu. Bu, insanların sadece temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, kendilerini ifade etmeye ve sosyal kimliklerini göstermeye başladıklarını gösteriyor. Yaklaşık 14 bin yıl önce, taş devri insanları çevrelerini kayıt altına almak için ilk haritaları yapmış olabilir. Çekya'daki bir mamut dişi üzerine kazınmış şekillerin, bölgedeki nehirler ve dağlar gibi coğrafi özellikleri temsil ettiği düşünülüyor. Bu olay, avcı toplayıcı toplulukların yalnızca yollarını bulmak için değil, aynı zamanda avlanma alanlarını işaretlemek ve bilgiyi paylaşmak için haritalar geliştirdiğini gösteriyor. Taş devrinde ilk diş dolgusu kullanıldı. 13 bin yıl önce, taş devri insanları diş tedavisi yapıyordu. İtalya'daki bir fosilde, arı bal mumu ile doldurulmuş bir çürük diş bulundu. Bu bilinen en eski diş dolgularından biri olarak kabul ediliyor. İlginç olan, bu bal mumunun ağrıyı azaltmak ve çürüğün ilerlemesini önlemek için kullanılmış olması. Ngorongoro yanardağı, ilk insanların yaşadığı bölgelerden biri olarak bilinir. Ve burada bulunan Olduvai Vadisi'nde, binlerce yıl öncesine ait insan fosilleri keşfedilmiştir. Bu vadide keşfedilen en eski insansı fosilleri, yaklaşık 2 milyon yıl öncesine aittir. Burada Homo habilis ve Homo erectus türlerine ait kalıntılar bulunmuştur. Bu yanardağ, Tanzanya'da bulunan ve yaklaşık 2 ila 3 milyon yıl önce patlayarak çöken devasa bir yanardağdır. Bugün, bu çökme sonucu oluşan Ngorongoro krateri, dünyanın en büyük korunmuş volkanik kalderalarından biridir. Kraterin çapı yaklaşık 20 kilometredir ve içinde binlerce vahşi hayvanın yaşadığı doğal bir ekosistem barındırır. Bölge, eski çağlarda büyük patlamalarla şekillendi ve bu patlamalar çevredeki iklimi ve yaşamı ciddi şekilde etkiledi. Günümüzde ise UNESCO Dünya Mirası olarak korunmaktadır. İslam'la taş devri arasında doğrudan bir bağ kurmak, tarihsel ve zaman açısından oldukça zor olsa da, İslam'ın temel öğretilerinde insanın başlangıcı ve evrimi hakkında bazı ipuçları bulunmaktadır. Mümin Suresi 78. ayette Allah, Hazreti Muhammed'e hitap ederek,
biz senden önce de nice peygamberler gönderdik. Onların bazısından sana bahsettik, bazısından ise bahsetmedik demiştir. Bu bağlamda taş devrinde yaşayan insanların taşları şekillendirmesi, ateşi kontrol altına alması gibi yenilikleri bir peygamber eşliğinde yapmış oldukları düşünülebilir. Bu bağları anlamak için İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den bilgi almak faydalı olacaktır. İslam'a göre insanın yaratılışı Allah'ın bir eylemiyle başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de insanın topraktan yaratıldığı belirtilir. Burada toprak, insanın ilk maddesi olarak ifade edilir. Kur'an'daki bazı ayetler, insanın fiziksel, zihinsel ve evrimsel gelişiminden ziyade, ahlaki ve manevi gelişimine odaklanır. Bu olay, taş devri insanlarının bilinçli olarak doğayı anlamaya çalışması, toplumsal düzen kurma arayışları ve ilk inançlarını şekillendirmeleri gibi evrimsel gelişimleri anlamak için bir temel oluşturabilir. İslam'ın bakış açısına göre, Hazreti Adem, ilk insan olmasının yanı sıra ilk peygamber olarak da kabul edilir. İslam'da, Adem'in yaratılışı ve insanın başlangıcı, Kur'an'da geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Kur'an'da, meleklerin insanlardan şüphe duyduğu bir durum, Hazreti Adem'in yaratılmasından önce yaşanan bir olayla ilişkilidir. Bu olayda, Allah, Adem'i yaratmayı planladığında melekler, insanların bozgunculuk yapıp kan dökeceğinden endişe etmişlerdir. Bu durum, Bakara suresi 30. ayette yer almaktadır. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar da, orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek biri mi yaratacaksın? Oysa biz seni hamd ile tesbih ediyoruz ve seni yüceltiyoruz demişlerdi. Allah, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum demişti. Bu ayette, melekler Allah'ın insanı yaratma kararına şaşırmış, insanların yeryüzünde bozgunculuk yapacaklarını ve kan dökeceklerini ileri sürmüşlerdir. Bazı tefsirciler ise yeryüzüne insanlardan önce gelmiş, insansı canlıların bozgunculuk çıkardıklarını gördükleri için meleklerin insanın yaratılışına tepki gösterdiğini savunuyor. 40.000 yıl önce Homo sapiens mağara duvarlarını boyayarak düşüncelerini nesiller boyu aktaracak bir miras bıraktı. Ritüeller, inançlar ve av stratejileri sanatın diliyle anlatıldı. Sanatın gelişimiyle birlikte dil ve iletişim de evrimleşmeye başladı. İşaretlerle başlayan iletişim, zamanla seslere, ardından anlamlı kelimelere dönüştü. Avcılık stratejileri anlatıldı, hikayeler aktarıldı, efsaneler doğdu. İnsanlık, düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmanın gücünü keşfetmişti. Avcı toplayıcılıktan tarıma geçen insan, taş devrini geride bırakmaya başladı. Toprak, yeni bir devrimin habercisiydi. Yerleşik hayata geçiş, kentlerin doğuşu ve tarihin yazılmaya başlaması. İnsan, artık doğaya karşı bir savaşçı değil, onu şekillendiren bir mimardı. Toprakla birlikte insan, yeni bir çağın eşiğindeydi. Zamanla ilk şehirler, ilk ticaret yolları, ilk yazılı diller ortaya çıkacaktı. İnsanlığın serüveni, basit taş aletlerden tarıma, tarımdan sanata ve topluma uzanan bir yolculuktu. Binlerce yıl içinde insanlık kendini geliştirdi. Dünyanın şartlarına en iyi şekilde uyum sağladı. Ancak tüm bu gelişimlerin başlangıcı, bir taşın dikkatimizi çekmesiyle mümkün olmuştu. Çünkü bu uzun yolculuk, bir taşın yontulmasıyla başlamıştı. Taş devri bitti. Ama insanoğlunun yaşamla olan mücadelesi hala devam ediyor.